Sen istersen hepiniz hoş geldiniz. Siz isterseniz hayat değişir. Siz isterseniz sağlığınıza kavuşursunuz, değil mi? Ubeydullah Hocam hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk. programımızda yine hafta içi her gün olduğu gibi çok kıymetli bir doktorum var. Ve sizin ağrılarınızdan nasıl kurtulabileceğiniz, özellikle diz ve bel ağrılarınızdan nasıl kurtulabileceğinizi tek tek anlatacak. Yeni dönem tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Operatör doktor, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ubeydullah Sevgili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gün geçmiyor ki tıpta yeni bir tedavi yöntemiyle karşılaşmayalım, değil mi? Bizim de aklımız çok karışıyor. Acaba hangi tedavi yöntemiyle tedavi olsak ve sağlığımıza kavuşsak diye. Bugün ilk olarak ben bel ağrısında, değil mi, çok yaygın olan bir tedavi yöntemiyle başlamak istiyorum. Nükleoplasti. Nükleoplasti bel fıtığında uygulanan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Narkoz gerekmez. İnce bir iğneyle diskin içine girilerek buradaki basınç düşürülür. Böylece fıtık geri çekilir. Sinir üzerindeki baskı azaldığında hem hastanın bacak ağrısı, kalça ağrısı azalır, hareketleri artar ve hastayı ameliyattan koruyan bir tedavi yöntemidir. Ama bu tedavi yöntemi uygun hastada iyi sonuçlar vermektedir. Peki bu özellikle kaç yaş sonrası uygulanıyor? Her hasta için uygun mu? Kimlere uyguluyorsunuz? Nükleoplasti tedavi yöntemi özellikle fizik tedavi, ilaçlardan şikayetler, bacak, kalça ağrıları geçmeyen hastalarda uygulanabilir. Bazı hastalar büyük ameliyat olmak istemiyor. Bunlara diğer tedavi yöntemleriyle beraber işte nokta atışı, radyo frekans, robotik lazer bunlarla kombine bir şekilde uygulanabiliyor. Peki nasıl bir işlem nükleoplasti? Ameliyathane ortamında mı uygulanıyor? Hasta bu işlemi uyguladıktan ne kadar süre sonra sağlığına kavuşuyor? Öncelikle şunu belirtelim. Ameliyatsız bir tedavi yöntemi, lokal anestezi altında, yani narkoz gerektirmiyor. Ameliyathane ortamında özel bir görüntüleme altında ince bir iğneyle diskin merkezine girilir. Lazerle buradaki basınç düşürülür. Yani doğrudan bu yöntemle fıtığa müdahale edilir. Bu ameliyatsız bir tedavi yöntemi ama cerrahi hassasiyet gerektirir. Uzman eller de iyi sonuçlar vermektedir. Peki şimdi seyircilerimize de yönelelim ve onlara diyelim ki bel ağrılarınız, diz ağrılarınız için sorularınız varsa doktorunuz evinize geldi. Lütfen ağrınız neredeyse insanın canı orada atıyor ama gerçekten bel fıtığı da çok yaygın, diz ağrıları da çok yaygın. Sorularınızı hocam tek tek yanıtlayacak. Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabımızdan hemen sorunuzu hocamız cevaplasın. Şimdi işlem sonrası hasta çok kısa bir süre sonra nükleoplasti ile sağlığına kavuşuyor. Peki kaç kere denenebiliyor? Bu tedavi yöntemi 15 dakika 20 dakika içinde olan bir tedavi yöntemi. Aynı gün içinde hastalar taburcu olabilir. Bazı hastalarda ağrı hemen kesilir ama bazılarında da haftalar içinde kademeli bir şekilde iyileşme olmaktadır. Bunun özelliği doku bütünlüğü bozulmadığı için hastalar hızlı bir şekilde iyileşmekte ve kesi olmaması, yara dokusu olmaması yine aynı şekilde nüks oranını, tekrarlama oranını düşürmektedir. Bu tedavi yöntemi tek bir kere uygulanır ama bu tedavi yönteminde uygun hasta seçimi son derece önemlidir. Nedir uygun hasta seçimi? Uygun hasta seçiminde patlamamış fıtıklarda, disk yüksekliği 150'den fazla azalmamış hastalarda, bunun yanında ilaçlardan, fizik tedaviden fayda görmeyen hastalarda, diyelim ki hasta fizik tedaviye gitti, bel ağrıları geçti ama bacak ağrıları geçmiyor. Çünkü sinir üzerinde bir bası var. Bu hastalarda uygulanabilir. Peki uygun tedavi dediniz, bunu doktor belirliyor tabii, değil mi? Mesela biz hasta olarak gelip hocam ben nükleoplasti diye bir tedavi yöntemi duydum ve onunla tedavi olmak istiyorum diye biz böyle bir talepte bulunamıyoruz herhalde, değil mi? Tabii hastalar böyle bir niyetle gelebilir. Çünkü bu tedavi yönteminin avantajları var. Sonuçta ameliyatsız bir yöntem, narkozsuz bir yöntem, kesi olmaması hastalar için bir avantajlı. Çünkü hastalar büyük ameliyat olmak istemiyor. Vida takılmasını istemiyor. Bu hastalarda iyi bir muayene sonrası, sadece MR görüntüsü değil, iyi bir muayene sonrası hasta iyi dinlendikten sonra bu tedavi için uygunsa yapılabilir. Bu tedavi uygulandığında aynı gün içinde hastalar taburcu olabilir, yürüyerek evlerine gidebilirler. Hiç sanki ameliyat olmamış, işlemi yapılmamış gibi hayatlarına dönebilirler. Şimdi tabii ameliyata uygun hastalar var. Biz aslında şunu doğru bilmemiz gerekiyor. Bu konuyu konuştuğumuz kişi bir cerrah. Operatör doktor Ubeydullah Sevgili, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. İşi ameliyat ederek hastaları sağlığına kavuşturmak, değil mi hocam? Ama hocam dedi ki bugün programa girmeden önce ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşalım. Çünkü her ağrı, yani her bel fıtığı ameliyatlık değil ki.
biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani bel fıtığında ağrı hangi noktaya geldiğinde ya da hangi belirtilerle ameliyat olup olmayacağımızı anlıyoruz. Şimdi hasta muayeneye geldiği zaman bacaklarında bir güç kaybı varsa doğrudan o fıtığı kaldırmamız, yani sinir üzerindeki baskıyı rahatlatmamız gerekiyor. Bu bir fıtık dokusu olabilir, kireçlenme olabilir, sıkışmış, sertleşmiş olan dokular olabilir. Doğrudan o siniri rahatlatmamız gerekiyor. Aslında bel fıtığı ameliyatı siniri kurtarma operasyonudur. Böyle bir durumda ameliyat gerekir. Ama ameliyat gerekmeyen hastalarda hastanın çok şiddetli ağrıları olabilir. Fizik tedaviyle, ilaçla kontrol altına alınmayabilir. Bunlarda da aşamalı bir tedavi yöntemi. Bu aşamalı tedavi yöntemi dediğimiz işte robotik lazer, o bölgeye enjeksiyonlar yapılabilir. Hastanın disk içindeki basıncı yüksekse nükleoplasti yapılabilir. Ve bundan sonraki süreçte de hastaların büyük bir çoğunluğunda bu yöntemler işe yarayabilir. Ya da mesela diyelim ki hastanın beli çok kötüdür, yaşlı hastadır, ameliyat olmak istemiyordur. Ya da beline vida takılmasını istemiyordur. Yine bu hastalarda kurtarıcı olabilir. Evet. Bu yöntemin şöyle bir avantajı var. Diyelim ki bir bölgede bir sinir sıkışması var. Oraya bir nokta atışı enjeksiyon yaptık. Hasta rahatladı, sağlığına kavuştu. Ama diyelim ki tekrarladı. Sadece o bölgeye küçük bir müdahale etme şansımız olabilir. Yani buradaki amacımız büyük ameliyatlara girmeden daha küçük lokal ameliyatlarla hastayı sağlığına kavuşturmak. Şimdi nükleoplastinin hangi alanlarda, hangi hastalıklarda, hangi durumlarda hastalara iyi geldiğini konuştuk. Bir de bu da kulağınızda kalsın sevgili seyircilerimiz. Kitosan diye bir tedavi yöntemi var. Bu da son dönemde revaçta olan bir tedavi yöntemi. Hangi hastalıklar için uyguluyorsunuz? Kitosan dediğimiz mantardan elde edilen bir ürün. Kitin maddesinden elde ediliyor. Önce şunu öğrenelim hocam. Kitosanı hangi hastalıklar için yapıyorsunuz? Ortopedik hastalıklarda uygulanıyor. Özellikle diz gevşemelerinde diz içine enjekte ediliyor. Buradaki eklem kırdağının beslenmesini, desteklenmesini sağlıyor. Şu son yıllarda kullandığımız kitosanlar mantardan elde edilen, mantardaki kitin maddesinden elde ediliyor. Ekleme verildiğinde kırdağı besliyor, sıvı kalitesini artırıyor. Ama mesela bu yine kabuklu deniz hayvanlarında da var. Alerji riski olduğu için daha çok mantardan elde edilen tercih ediliyor. Sadece tek bir enjeksiyonda eklemin rahatlaması sağlanabiliyor. Yani sadece diz eklemleri için mi uygulanıyor? Bu tedavi yöntemi şu an diz eklemleri için uygulanıyor. Diz ekleminde her aşamada uygulanabilir. Hatta ameliyatlık aşamaya gelmiş hastalarda hidrojel tedavisiyle beraber kombine bir şekilde uygulanabiliyor. Şimdi hidrojel de çok önemli bir tedavi yöntemi değil mi? O da mesela dizlerinizde ağrı varsa, ayakta kalamıyorsanız, uzun süre yürüyemiyorsanız, yani dizlerdeki ağrılar da çok önemli. Çünkü hastanın gerçekten hayatını zindan ediyor. Ameliyata gitmeden önce bir hidrojel denenmeli değil mi? Yani hastanın durumu uygunsa denenmeli. Şu an mesela 3 ve 4 yıllık sonuçları gördüğümüz zaman eklem kırdağı normalde yıldan yıla aşınır, bozulur. Evre 1, 2, 3, 4 diye hızlı bir şekilde giderken hidrojel uygulanan hastalarda buradaki yıkım yavaşladığı için de hastanın dizinin ömrü uzamakta. Mesela şu an 3 ve 4 yıllık sonuçlara baktığımız zaman hastaların ağrıları olmamakta. Bu da yüz güldürücü bir durum. Peki hidrojel tedavisinde kişi mesela bir diz ağrısıyla size başvurduğunda ne kadar süre sonra bu ağrıdan kurtuluyor ve ne kadar hastanın hayat kalitesini uzatabiliyorsunuz? Yani kaç yıl sonra tekrar denenebiliyor? Bize geldiği zaman dizindeki yıpranma derecesi önemli. Bu evre 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Şimdi erken evrelerde geldiği zaman bu hastalar kitozan, işte kök hücre gibi tedavilerle hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak mümkün. Ama hasta diyelim ki treni kaçırdı, evre 3-4'e geldi. Hidrojel yapıldığı zaman çoğu zaman biz kombine bir şekilde basamaklı tedavi tercih ediyoruz. Şu an mesela listeye kitozan girdiği için de ilk aşamada kitozan tedavisi, bir sonraki aşamada da hidrojelle tedavi edilebiliyor. Hidrojel ekleme verildiğinde yağlama, yastıklama, eklem hareketlerinin artmasını, ağrının kesilmesini sağlıyor. Hidrojel dediğiniz bir jel mi dize uygulanan ve onu da ameliyathane ortamında mı uyguluyorsunuz? Vücut için bir yabancı madde bize herhangi bir riski olabilir mi? Hidrojel dediğimiz özel bir jel, enjektör içinde poliakrilamit maddesi. Vücut bunu yıkamıyor ama uyumlu bir madde. Ekleme verildiği zaman herhangi bir alerji olmuyor. Doğrudan dizin içine enjekte edilerek uygulanmakta. Peki yani dizin içine enjekte ettiğiniz o madde o bölgede kalıyor mu? Hani daha sonra Allah göstermesin oradan başka bir bölgeye sıçrayabilir mi? Ya da hidrojeli yaptırdıktan sonra
ileri yaşlarda bir ameliyat söz konusu olursa ameliyat yapılabilir mi? Şimdi çok güzel sorular sordunuz. Bu bizim diz eklemimiz. Zamanla buradaki kıkırdaklar aşınıyor ve diz ağırlı bir hale geliyor. Yine dizin etrafındaki zarlar, bağlar iltihaplanıyor ve kaliteli eklem sıvısını üretemiyor. Hidrojel iğneyle enjekte ediliyor. İğneyle enjekte edildiği zaman bu bölgeye dağılıyor. Burası kapalı bir kutu gibi bu bölgede kalıyor. Ve bu bölgeye entegre olduğunda eklem hareketlerini kolaylaştırıyor, ağrıyı kesiyor. Bu bölgede yağlama, sıklama yapıyor. Yine burada bir yapay menüsküs gibi davranarak dize gelen yükleri absorbe ediyor. Yani bu normal poliklinik ortamında 3 dakika içerisinde uygulanan bir tedavi yöntemi. Bu işlemden sonra hastalar yürüyerek evlerine gidebilirler. Bunun dışında ileride bir ameliyat gerektiği zaman ameliyat için engel değildir. Yani güvenle o ameliyat yapılabilir. Bazı çıkan haberler var. Yani sağlığın her alanında olduğu gibi özellikle bu diz ve bel ağrılarında da ilgili çok farklı tedavi yöntemleri farklı şekilde uygulayanlar var. Mesela diyorlar ki hidrojel yapıldıktan sonra ameliyat olmuyor. Yani şimdi ben bunu tabii işin uzmanı bir cerraha sormak isterim. Hidrojel denedikten sonra yani Allah göstermesin ileriki bir yaşta ameliyat olma durumumuz olsa olabiliyoruz değil mi? Olabilir, evet. Yani çünkü bu hem hidrojel tedavisini yapan, bunun yanında da robotik cerrahiyle diz protezi ameliyatlarını yapabiliyoruz. Hidrojel tedavisi ameliyat için engel değildir. Ya da başka bir yere, lenf bezlerine katılıp başka bir yere gitmiyor. Ağır bir molekül olduğu için diz ekleminde kalıyor. Zaten özelliği bu. Diğer sıvı iğneleri eklem içinde kalmıyor. Emilebildiği için de uzun süre eklemde kalmadığı için de ağrıyı kesmiyor. Evet. Betül Hanım'ın bir sorusu soracağım. Egzozom nedir? Ortopedide nerede kullanılıyor? Ortopedide Egzozom kullanım dediği- alanı var mı egzozomun? Egzozom hücrelerin salgıladığı maddelerdir. Bu maddeler hücreleri uyararak örneğin ortopedide ne yapar? Gider diğer hücreye der ki canlan, iyileştir, yenilen. Amaç, Hangi belirtilerle siz egzozom yapıyorsunuz hastaya? şimdi diz kireçlenmesinde erken evrelerde yani buradaki Bir ve kıkırdaklar ikinci evrede yani. bir ve ikinci evrede ya da üçüncü evrede de yapılabilir. Omuz problemlerinde, yine boyun kireçlenmelerinde, bel kireçlenmelerinde, kalça problemlerinde, tenisçi dirseğinde, yine topuk dikeninde o bölgeye enjekte edilir. Bütün ağrılarla ilgili yapılabiliyor yani. Tabii. Yani buradaki amaç oradaki ağrıyı kesmek değil, bozulmuş olan dokunun iyileşmesini sağlamak. Peki herkese yapılabiliyor mu egzozom? Bu bahsettiğiniz bütün ağrılarla mücadele eden kadın, erkek, genç, yaşlı. Uygun olan hastaların hepsinde yapılabilir. Uygunluktan kastınız nedir? Yani hastanın tamamen ilerlemeden erken evrelerde daha iyi sonuçlar veriyor. Şimdi mesela ekran başındaki seyircilerimizden, bizi izleyenler arasında diz ağrısı çekenler varsa, dizi ağrıyor, hangi branşa başvurmalı ve hangi uygulamaları doktorundan istemeli ya da doktor mu o ağrılarla hastaya doğru tedavi uyguluyor? Şimdi diz ağrısı olan birdenbire başladıysa ortopedi doktoruna başvurması gerekiyor. Çünkü bazı ani hareketlerde diz etrafındaki bağlar kopabiliyor. Bunun yanında kırık çatlaklar oluşabiliyor. Zaten ortopedi doktoru öncelikle kırıklara bakıyor. Bunun dışındaki durumlarda da yıpranma süreçleri varsa buradaki işte muayene ile, röntgenle, MR'la bunlar tespit edilebiliyor. Örneğin diyelim ki bel ağrısı varsa, işte bu bel ağrısının nedeni kalçadan dolayı mıdır? Belin kendisinden dolayı mıdır? Ya da diz bir yıpranma sürecine giriyor, diz bel sendromu oluyor. Böyle durumlarda ortopedi doktoruna başvurmak gerekiyor. Peki, diyelim ki ağrıyla başvurduk. Bize uyguladığınız bu operasyonlar ya da bu uygulamalar sonrasında kişi ne kadar süre sonra sağlığına kavuşuyor? Bu tamamen hastanın aldığı tanıya göre. Bazen hasta diz ağrısıyla gelir. Büyük bir menisküs yırtığı olabilir. Ön çapraz bağ kopmuş olabilir. Ameliyatlık bir durum yoksa bu bölgeye önce egzersiz, hareket. Bunlarla geçmiyorsa diz içine enjeksiyon yapılabilir. Genelde hastanın durumuna göre bu şikayetler bir hafta içerisinde de geçebilir, 3 hafta içerisinde de geçebilir. Yani şu bir gerçek ki aslında evde oturup acı çekmek yerine, ağrı kesicilerle ağrımızı dindirmek yerine hemen bir doktora gideceğiz. Bu yeni dönem tedavi yöntemlerinden faydalanacağız. Hocam çok soru var. Biz ekrandan ayrılıyoruz ama hocamızı sizinle baş başa bırakıyorum. Lütfen seyircilerimizin sorularını yanıtlar mısınız hocam? Çünkü çok soru gelmiş. Operatör doktor Ubeydullah Sevgili. Eminim sosyal medya hesabınızdan seyircilerimizin sorularını yanıtlayacaksınız. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ Son olun olarak efendim. seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi her zaman doğru tanı, doğru tedaviden yanayız.
ameliyat seçeneklerini en son düşünmemiz gerekiyor. Örneğin mesela hastada patlamış bel fıtığı olabilir. Patlamış bel fıtığı doğrudan ameliyat gerektirmeyebilir. Güç kaybı yoksa. Bunlar doğru tedaviyle, robotik lazer, regresyon gibi tedavilerle hastaları ameliyatsız bir şekilde sonuca ulaştırmak mümkündür. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Operatör ederim. doktor Ubeydullah Sevgili bugün sağlıkla ilgili sorularımızı yanıtladı. Hocamız sorularınızı yanıtlamaya sosyal medyasından devam edecek. Sağlıklı günler diliyoruz herkese.